Merhaba, ben operatör doktor Ahmet Kahraman. Plastik rekonstrüktif estetik cerrahi uzmanıyım. Caring Turkey ile beraber estetik ve plastik cerrahi ameliyatlarını yapıyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse uluslararası hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Bugün sosyal medyada hastalarımızdan bize gelen sorulara pratik ve kısa cevaplar vereceğiz. Öncelikle hastalarımız ameliyat sonrası ya da ameliyat dışı girişimlerde doğal güzelliğimize kavuşabilir miyiz? Doğal bir görünüme kavuşabilir miyiz? Soruları sık geliyor. Evet, biz yaptığımız girişimlerde gerek estetik plastik cerrahi gerekse ameliyatsız girişimlerde kişinin zaman içerisinde kaybetmiş olduğu güzelliği yeniden kazandırmak amaçlı yapıyoruz girişimlerimizi. Asla estetik olmayan, doğal görünmeyen aşırı efektleri hastalarımıza uygulamamaya çalışıyoruz. Uygulamıyoruz. Hastalarımız bu konuda bize talepte bulunsalar dahi bunu yapmamaya çalışıyoruz. Yani çok kalkık bir burun bizim için çok güzel bir burun değildir. İnce bir burun, güzel bir burun değildir. Zaman içerisinde alın bölgesinde ya da göz çevresinde oluşan kırışıkları gidermek için botoks yapıyoruz. Botoksla bu kırışıkları yok ederken kişinin yüz ifadesini abartılı bir şekilde değiştirmeden ya da yüzünü dondurmadan bunu yapmaya çalışıyoruz. Ya da göz kapağı estetiği yaparken aşırı efektlerden kaçınarak bu cerrahi girişimi yapıyoruz. Ya da yüz germe yaparken aşırı gergin bir yüz görünümünden kaçınarak yapıyoruz bu ameliyatları. Bir diğer soru, plastik cerrahi işlemlerin herhangi bir yan etkisi var mıdır diye. Cerrahi açıdan baktığımız zaman eğer doğru uygulamalar yapılırsa herhangi bir yan etkisi yok. Yani vücudun yapısını ya da sağlığını bozacak girişimlerde yapmıyoruz zaten. Aşırı efektlerden kaçınarak yapıyoruz ameliyatları. Kişinin sağlığını bozacak ya da riske edecek herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tabii ki her türlü cerrahi uygulamanın değişik riskleri olabilir. Yani anestezi açısından vesaire, sonuçta bir ameliyat bu. Ama yapılan işlem açısından bilinen belirgin bir riski yok. Bunun risk kontrolü zaten hekim kendi yaklaşımlarıyla ortaya koyuyor. Aşırı miktarda yapılan dolgunun tabii ki bazı problemleri ortaya çıkabilir. Yanlış yapılan dolguların, dolgu malzemelerinin bazı istenmeyen etkileri ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hekim bunları uygularken güvenlik marjini düşünerek, hesap ederek, planlayarak yapar bu işlemleri. Bu şekilde ilerlendiği zaman hastayı riske edecek herhangi bir şey oluşturmadan işlemler yapılır. Gelen bir diğer soru, plastik cerrahi işlemlerini nerede yaptığımın bir önemi var mı? Bu çok önemli bir konu aslında. Bütün alanlarda olduğu gibi plastik cerrahi de çok hassasiyet isteyen bir konu. Hassas bir şekilde uygulanması gereken bir konu. Dolayısıyla ehil ellerde yapılması, doğru mekanlara, doğru kişilerin elinde yapılması çok önemli. Hastanın hem konforu, hem sağlığı açısından, hem güvenliği açısından nerede yaptırdığı çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu iş dünyada ve Türkiye'de çok değişik düzlemlerde, çok değişik ortamlarda yapılabiliyor. O açıdan hastalarımız özellikle deneyimli, ehil ellerde, doğru kurumlarda bu ameliyatları yaptırması ameliyattan sonraki süreç açısından da çok önemli. Çünkü sadece ameliyatta işlem bitmiyor ve ameliyattan sonraki dönemde de takip ve doğru yaklaşımlar hastanın güvenliği, konforu ve elde edeceği sonuç açısından son derece önemli. Bu yüzden kişilerin buna çok dikkat etmesi gerekir. Ameliyat olacağı yeri seçmek konusunda çok hassas davranması gerekir. Bir diğer soru da plastik cerrahi işlemleri kalıcı mıdır? Plastik cerrahi işlemleri canlı bir bünyeye yapılan estetik uygulamalardır. İnsanın vücudu zaman içerisinde sürekli değişmektedir. Dolayısıyla yaşlanmayla birlikte tabii ki yapılan işlemleri değişimlere uğrar. Zamanla yaşlanmayla birlikte ortaya çıkabilir. Mesela bir yüz germe yaptığımız zaman biz hastaya şunu söylüyoruz. Yüz germeyle sizin yaşınızı yaklaşık 10 yıl önceki halinize getiriyoruz. Fakat biz sizin yaşlılığınızı tamamen ortadan kaldırmıyoruz. 10 yıl önceye gidip oradan tekrar yavaş yavaş yaşlanma devam edecek şekilde süreç işliyor. Dolayısıyla yaptığımız işlem %100 orada kalmıyor. Biz yaşlandıkça o da değişiyor. Ama ne yapıyor bize? Zaman kazandırıyor ve güzellik kazandırıyor ve o 10 yıllık süreci tekrar genç ve güzel bir görünümle devam ediyoruz. Yine yaptığımız karın germe ameliyatlarında zaman içerisinde kişi kilo alırsa, doğum yaparsa ve yaşlılıkta vesaire değişikliklere uğrayacaktır. Dolayısıyla bunların hepsi dinamik yapılar. Kişi bakımıyla, zararlı alışkanlıktan uzak kalarak ve spor yaparak bu süreci yavaşlatması kişinin elinde. Kişi bunlara dikkat ederse sonucun daha kalıcı olacağını söyleyebilirim. Meme implantlarını değiştirmek gerekir mi? Meme implantları artık günümüz teknolojisinde ömür boyu kalacak şekilde, vücutta kalacak şekilde üretilen malzemeli ürünlerdir. Özel bir çeper yapısıyla vücuda tam uyum sağlar. Beklenmeyen durumlar dışında ömür boyu vücutta kalabilir. Meme implantlarının 30 yıllık bir geçmişi var. İlk üretilen implantlarda teknoloji imkanları dahilinde üretildiği için ileriki zamanları değiştirme durumları söz konusu oldu. Fakat günümüzde üretilen implantların ömür boyu kalıcılığı söz konusu ve herhangi bir sorun yaşamazsa, beklenmedik bir durum yaşamazsa implantları değiştirmek gerekmiyor. Fakat bazı kişiler meme protezlerinin meme hacmini büyütmek isteyebiliyor ya da çok büyük gelmişse küçültmek isteyebiliyorlar. Bu durumda boyutlarını değiştirmek için meme implantlarını değiştirmek gerekebiliyor.
olabiliyor, değiştirilebiliyor. Herhangi bir sakıncası yok. Bu teknik olarak uygulanabilen bir şey. Meme dokusuyla bir teması olmayan, memeye bir zararı olmayan, emzirmede bir engel oluşturmayan ürünler. Ayrıca kanserleşme açısından da herhangi bir risk taşımadığı artık biliniyor. FDA onayı olan ürünler bunlar. Dolayısıyla biz güvenle protezleri kişilerde kullanabiliyoruz ve öneriyoruz. Meme dikleştirmede en yüz güldürücü teknik olarak meme protezlerini kullanıyoruz. Kişinin meme yapısı meme protezine uygunsa direkt meme protezi kullanarak dikleştirme sağlayabiliyoruz. Ama bazı kişilerde meme sarkma hadisesi de olabiliyor. O durumda hem memenin kendi dokusunu dikleştirerek hem de altına protez koyarak hem dik hem de dolgun bir meme oluşturmak mümkün oluyor. Karın germe ameliyatlarında iyileşme süreci ne kadardır diye bir soru var. Karın germe ameliyatları genellikle 15-20 gün içerisinde kişi tamamen normal yaşamına dönebilir. Fakat ağır spor yapmak yaklaşık 1-1,5 ay hastanın güvenlik olarak beklemesini tavsiye ediyoruz. Normal şartlarda 2. haftada yaraları iyileşmiş, pansumanları kaldırılmış, günlük yaşamını yapabilir hale geliyor kişi. Fakat biz karın germe ameliyatlarında kasları da sıkılaştırarak daha düzgün ve gergin bir karın oluşturuyoruz. Oradaki kasların içerisine koyduğumuz dikişlerin tam şekillenmesi için yaklaşık 1,5 ay kadar onların çok zorlanmamasını istiyoruz. Ama oturma, kalkmasında, kişi günlük işlerini yapmasında 10-15 gün içerisinde bunların hepsini çok rahatça yapabilir. Bazı kişilerde özellikle postbariatrik cerrahi dediğimiz tüp mide ameliyatından sonra ciddi anlamda kilo veren çok geniş karınlı kişilerde karın germe ameliyatlarımız daha büyük ameliyatlar şeklinde yapılıyor. Hem orta hattan hem de alt kısımdan kesmemiz gerektiği için bunlarda iyileşme süreci biraz daha fazla sürmekte. O kişilerde zaten bunun açıklamasını yapıyoruz ve ameliyat sonrası da bu süreci biz yönetiyoruz zaten. Kişilere neler yapması gerektiğini, neler yapmaması gerektiğini adım adım tarif ediyoruz ve o dönemi güvenli bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz. Sosyal medyadan gelen sorulardan bir tanesi de kilo vermek için liposuction yapılabilir mi sorusu. Liposuction bir kilo verme ameliyatı değildir. Liposuction vücudun kontürlerini yeniden şekillendirme ve güzelleştirme ameliyatıdır. Yani orantısız yağlanmalarda istemediğimiz bölgedeki yağlanmaları giderme yöntemidir liposuction. Tabii ki bu şekilde yapılan ameliyatlarda liposuction'da kişi aynı zamanda kilo da kaybeder. Kilo da verdirilmiş olur. Ama asıl amaç vücudun şeklini vermektir. Yoksa var olan yağları almak değildir. Çünkü kilo almada normalde vücudun her tarafında yağlanma olduğu için bütün vücuda liposuction yapmak zaten riskli bir. Yani bütün vücuttaki bütün yağları almak riskli bir konudur. O açıdan bizim ölçümüz şu: kişi spor yapmakla ya da diyetle ideal kilosunda olmasına rağmen belli bölgelerdeki yağlardan hiç kurtulamıyorsa, mesela erkeklere genellikle göbek bölgesinde, kadınlarda kalça ve bel bölgesinde liposuction'la o yağları alarak kişiye düzgün bir kontür, düzgün bir beden kontürü hatlarını oluşturmak liposuction birinci amacı. Oransız kilo olması ya da yağlanma olması kişinin postürünü, beden yapısını çok çirkin gösteren bir durum. Çünkü bacakları ince olan, üst tarafında herhangi bir yağlanması olmayan bir kişinin bel bölgesinde de karın bölgesinde aşırı bir yağlanma olması onu daha çirkin gösterir. Kişi ne kadar kilo verdikçe belini eritmek için bu defa diğer bölgeleri daha da çok erittiği için yine oransızlık devam etmektedir kilo verme sonrası da. İşte burada liposuction devreye girerek bu istenmeyen yağları oradan uzaklaştırmak için ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaptığımız işin gereği gerçekten çok detayı var. Birçok konuda kişilerin aklına birçok sorular gelebiliyor. Sizin aklına da birçok sorular gelebilir. Tüm sorularınız için Care in Turkey sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Hepsini seve seve cevaplamaya hazırım.